Meriç'im hoş geldin. Hoş bulduk Efe'cim. Asıl sen hoş geldin. Ben de hoş buldum. Programımız bu kadar. Bizden bu akşam bugünlük bu kadar. Ne kadar iyi görünüyorsun Efoş. Öncelikle bundan bahsetmek zorundayım. Çok teşekkür Bir süre bunu Mükemmel konuşacağız. gözüküyorsun. Arkadaşlar, tarihi bir an yaşanıyor. Evet. Arkadaşlar bu hangi program öncelikle? Böyle bir şey yok. Evet. Biz yıllarca tek konuklar aldık. Aldık. Ama bugün konuklarımız kimler geldi, kimler geçti ekibi. Ahmet Rıfat Şungar, Sarıkaya, Metin Akbilger, Esra Ruşan, Beren Kuzul. Hoş geldiniz. Efe Tunçer. Ya şurada çok güzel sarışın bir hanımefendi var. O kim orada oturuyor gözükmüyor ama ya. Kim o ya? Ece Eren. Hep böyle başlar. Güzel sözler, jestler, sürprizler. Aşırı aşk sözcükleri, love bombing falan. Sonra... Gerçek dünyaya hoş geldin aşkım. Değil mi ya? Thank you next. Hoş geldiniz. Aşırı yüksek bir giriş yaptık. Çok iyi gidiyoruz şu anda bence. Böyle devam. Evet ilk bir dakika çok iyi geçti. Ondan sonra neler olacak? Bunu bir süre daha yapmamız gerekiyor. Yapacağız. Ya şunu itiraf etmek gerekir ki biz çok heyecanlıyız çünkü bizim asla böyle bir programımız yok. Evet. Bir kere onu söyleyelim. Ama bu özel güne, özel dizimize, özel de bir konseptimiz var. Açıkçası. Biz böyle manyak gibi konuşsak ki bir saat, 2 saat. Bir şey söyleyeceğim. Boran, Esra, Metin, Hakan geldiler. Terasına konuk oldular. Evet oldu. Rıfat ilk kez oluyor. Evet. Serenay ilk kez oluyor. Yine biz. Fakat şöyle bir detay Konuş var. be. Söyleyeyim Evet, mi? söyle. Arkadaşlar şununla başlayalım. Biz Meriç Aral'la programımızı yapmaya başladık. Küçücük minnacık bir podcast'tik açıkçası. Kim dinleyecek, kim dinlemeyecek bilmiyoruz. Evet. İlk bölümümüzü online ettiğimiz an Meriç Aral'ın telefonuna bir mesaj geldi. Sizi dinliyorum, sizi seviyorum. Devam. Serenay Sarıkaya. Teşekkürler. Arkadaşlık budur. Ya, Yani, çok tatlısın. Rıfat'tan böyle bir mesaj geldi. Kesinlikle hayır. Dediği gibi defalarca bizi reddettin. Seninle ayrıldığımız Neden nokta bizi bu reddettin işte. Rıfat? Bir kere defalarca reddetmedim arkadaşlar. 15 sene sonra ilk kez bana bir teklifte bulundu. Ben de o zaman uygun görmedim. Seni bu yüzden... Evet, Esra Ruşan'a sözü bırakın. Bir şey söylemek ister Ben misin? çok fazla geldim. Artık programın şeyi gibiydim. Aynen. Gediklisi gibiydim. Aynen. Ve çok da mutluydum yani. Harika muhabbet ettik değil mi? Çok mutluyuz. İyi ki geldiniz. Şaka bunların hepsi tabii. Biz de çok Değil mi? Bir mutluyuz. kısmı şaka, bir kısmı değil bilmiyorum. Bakacağız program sonrası. Evet. Ne Ben yapıyorsun? ama uzun zaman çağrılmadığım için bir triplere girdim. Ha, Mesela belki Kadıköy'de daha Meriç'i fazla görüp selam gitsince. vermeden yanından geçtiğim anlar oldu Gönül falan. koyma. Sonra da uygun görmedi. Uygun O zaman da görmedim. biz uygun görmemiştik. Evet. Şimdi de buradayız. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Çok iyi. Bayağıdır sohbet edemiyorduk. Bayağıdır konuşamıyorduk gerçekten. Nicedir görmedik. Şimdi öyle bir çenemiz düşecek ki rahat olun. Birazdan bu sessizlik yerini bir kaosa bırakacak. İnanılmaz kontrollü kaos hedefindeyiz. Hadi inşallah. Evet. Burası bayağı bizim setteki karavan gibi. Tabii tabii. Ferahı diyebiliriz. Biraz daha fena. Bu ne yakışıklılık ya? Buraya yakışıklılık ya. Gerçekten Ya. öyle. Gerçekten Tunçer. böyle bir herkes yani çok ekstrem güzel. Böyle bir Öncelikle durum var. Yapacak bir şey yok. Güzeliz ve seksiyiz. Evet, yani tabii bizde de ki. öyleyiz zaten. Öncelikle. Yani bu bir yani sır değil herhalde Yapacak diye bir şey yok. düşünüyorum. Ama ben Efoş'umu yıllardır böyle görmek isterdim. Evet Allah'ıma ya. çok şükürler olsun ki şu an nasip oldu. Öncelikle bu anı bir hep beraber yaşayalım. Kesinlikle. İstiyorum. Abi herkes bana sürekli şey diyor. Ne kadar güzel olmuşsun falan. Çünkü hiç beklemediği için kimse sanırım. En göze ben batıyorum değil mi? Ondan. Hep beklediğimiz Hayır için ya. sonunda Sonunda bunu Evet, beklediğimiz bir şey başarabildiğiniz... var. senin de bununla barışman hoşumuza gidiyor tabii. Bizi konuşuyor. Nasıl yapacağız? Bir şey söyleyeceğim. Size çok güzel sorular hazırladık. Oo. Bunları nasıl soracağız bilmiyorum. Bir şekilde soracağız. Var mıyız? Bunu yapar mıyız? Yaparız. Varız ya. Hadi bakalım. Tamam. Sizinle her şeye varız ya. Okey. Helal olsun. Hedefimiz Gönder de gelsin. sonuna doğru cozutmak. Tamam. Bir yola giriyoruz.
Müsaadenizle ben bir giriş yapmak istiyorum. Evet ya, yap artık. Şimdi arkadaşlar 9 Mayıs'ta izleyeceksiniz. Kimler geldi, kimler geçti. Bu arada biz de aynı anda konuğuzdur. Biz de ki. konuğuz Evet. bu arada. Yani Bunu çok sevindim. Bu beni çok sorabilirsiniz. rahatlattı şu an. Siz de bize soru sorun. Tamam. Böyle Beni çok manyak bir rahatlattı. format düşünüyoruz. Çılgınlar gibi bir Delice. format. Evet. Delice bir şey. Delice bir düşünüyoruz. şey. Evet. Thank You Next dizimizin de diğer adı. Bizim dizimiz. Bunu açıkça ben söylemek istiyorum. Bir romantik komedi gibi davranan fakat günümüz modern ilişkiler haritasına sosyolojik bir bakış atan bir satir aslında. Neler söylüyorsun? Eleştirel bir katman Senin göreceksiniz. ağzın- Bak Ne pişman konuşuyor oldun mu ya? daha önce gelmediğinde? Oğlum biz böyleyiz. Şaşıracaksınız. Etkilendin mi? Konuşamıyorum. İzledikçe katman katman bugünkü yaşadığımız yarım aslında biraz postmodernize olup parçalanmış ve hepimizin içinde yaşamaktan biraz zorlandığı bu ilişki kaosuna dair nokta atışı tespitler. Ya bulacağız. neler diyorsun ya? Serenay Sarıkaya'ya bir soru sorarak başlamak Allah istiyorum. Allah. Haydi bakalım. Benim bu dizideki en favori repliğimi Leyla söylüyor. Nedir o? Beni sanki her köşede bir mağlubiyet bekliyor diye bir repliği var Leyla'nın. Çok güzelmiş. Beni gerçekten çok etkiliyor. Sen Leyla'yı yaratırken, bu karakteri oynarken, senin içinde bugün yaşadığımız ilişkilere dair bu mağlubiyet hissi bence hepimiz yaşıyoruz. Çünkü biraz artık bu ilişki mevzu menfaatleriyle insanların, kariyerleriyle falan her yerde çok iç içe olmaya başladı. Sen oyuncu olarak nerede bir çapa buldun? Nereden yaklaştığını çok merak ediyoruz Serenay'cığım. Ya benim öncelikle Leyla'ya dair en sevdiğim şeylerden bir tanesi her şeye aynı çocuksu güvenle, her şeye aynı çocuksu heyecanla yaklaşması. Yani dışarıdan gelen ya da işte arkadaşlarından gelen bir sürü ses, o dış seslerin hepsi Leyla için aslında çok ikinci, üçüncü planda. Leyla her şeyden önce kendisi deneyimlemek, kendisi bununla ilgili tecrübe sahibi olmak, fikir sahibi olmak istiyor. O hep beni Leyla'ya dair çok heyecanlandıran bir çıkış noktası olmuştu aslında. Bu kadar böyle bir iştahla, açıklıkla, kalbi açıklıkla her şeyi bu kadar güzel karşılayabilmesi. Ve tabii ki çok uzun zamandır bir ilişkinin içindeydi Leyla. İşte hepinizin bildiği üzere. Ve bu ilişkiden çıktıktan sonra aslında o kadar uzun zaman geçmişti ki Leyla'nın bıraktığı yerden o dış dünyanın üzerinden çok zaman geçmişti. Bence gerçekten ilişki acemisi. Yani dışarıda karşılaştığı şeylerle ilgili Leyla'nın da bu kadar sert deneyimler yaşayacağından belki de haberi yoktu. Ama bütün bunlara rağmen yine de merak etmesi, denemesi, hiç korkmadan kendine devamlı olarak bir adım atması bana hep Leyla'ya dair çok böyle güzel bir başlangıç noktası gibi gelmişti. Çok çocuksu kalan, masum, saf bir tarafı var hala. Diğer canavarların yanında mesela. Yani Leyla hala o konuda çok acemi, çok meraklı, çok ürkek birisi diyebilirim. Bak, Düştüğü yerden de kalkıyor ama değil mi? Evet işte Evet. onunla ilgili bir şey soracaktım ben de. Yani şöyle bir şey var ya, sanki Türkiye'de ya da genel olarak yani diyelim bir ya kadını merkezine alan bir hikaye anlatılırken o kadının güçlü olması ve o gücün de genel olarak böyle hani bir daha erkeksi bir yerden iktidar kuran Doğru. biri üzerinden anlatılması gibi bir şey var. Ama işte burada tabii ki Ece'nin mucizesi devreye giriyor ve yani Leyla aslında acısını da çeken ama kalkmasını da bilen bir kadın. Kesinlikle öyle. Sen bu gücü, yani bu güçlü bir şey çünkü ve anlatılmaya değer bir hikaye. Sen bu gücü nereden kodladın oynarken? Ya ben yalnız bir kadın olarak ayakları üzerinde durmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Çok uzun zamandır bunu çok iyi biliyorum. Ben de annemle işte babam ayrıldıktan sonra annemle bir yolculuğa çıktım ve daha sonrasında da çok erken yaşta iş hayatına dalıp gerçekten Leyla gibi bir süre sonra çok erken bir zamanda annemden bağımsızlığımı alıp çok genç yaşımda aslında kendi hayat mücadelemi vermeye başladım. Dolayısıyla yalnız bir kadın olarak bunun içinde olmanın ne demek olduğunu az çok ben de bilebiliyorum. Ama dediğin gibi yalnız ve güçlü bir kadın olmak bazen böyle yaşadığın olaylarla birlikte çok sert duvarlar örmeyi de beraberinde getirebiliyor. Leyla'nın belki de benden en büyük farkı o diyebilirim. Ben çok duvarlı bir kadındım çünkü başlarda. Sonradan onları yıkmak üzerine bir farkındalığım ve bununla ilgili bir uğraşım oldu.
Ama Leyla hiç duvar koymaksızın, belki de bu kadar güvenli bir arkadaş grubunun içinde de olduğu için, yani sırtını bir yerlere, birilerine yaslayıp en kötü tecrübeyi de, en büyük acıyı da bir şekilde göğüsleyebileceğine olan inancıyla o yola yine de çıkıyor. Evet. Ve dediğin gibi düşüyor, yine kalkıp yine devam ediyor. Yani bu onun yolculuğunun bir parçası. Oradan bir şeyler öğrenerek yine de bir kazançla çıkıyor gibi düşünüyor ve cebine öyle koyuyor bence Leyla. Evet, sanki Leyla'nın paterni o gibi yani. Düşüp Evet. kalkmak onun gücü Aynen. gibi aslında. Ama bir herkes yandan. de böyledir ya, yani bu projeyle ilgili mesela beni ilk okuduğumda da en çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi oydu. Herkes çok gerçek. Yani kimse mükemmel değil. Herkes gerçekten hayatın içinde böyle görebildiğimiz, tanıdığımız, bildiğimiz insanlar gibi. Evet. Yani bu kadar mükemmel bir formda olmayıp herkesin gerçekten düşmesiyle, kalkmasıyla bu kadar gerçekçi bir yerde kalabiliyor olması bu projenin içinde bence çok da güzel çalışan bir şey. Bizim de bence birbirimizle olan iletişimimizde bizi de çok rahat akışa geçiren bir şey diye düşünüyorum. Kesinlikle Bir de bence katılıyorum. şey de var, arkadaş grupları idealize de edilmiyor. Evet, bravo. Yani- Ezber bir bilgi değil yani. Değil. Böyle herkesin kusuru var, Evet. herkes yanlış şeyler yapabiliyor falan. Yani birbirlerine tutunuyorlar, Sorunlu kalkıyorlar. dinamikleri de olan bir arkadaş grubu Evet, bu. evet. Bunun da biraz farkındalar. Farkındalar. Evet. Ama hani Böyle mükemmeliz ilerlemiş. biz, önümüze gelene bin tekme gibi gezmiyorlar. Bazı gerçekten sorunlar var. Ve bu sorun... Gerçekçi, yani gerçekçi bir şey. Yani Leyla'yla da ilgili mesela başına gelen şeyleri muhakeme ediyor ve soruyor kendisine. Yani Evet. garipsiyor. Normalde hani yaşadığımız büyük değişiklikleri o şekilde bir anda hemen adapte olmayız ya. Evet. Soru sorarız. İşte beni her köşede bir mağlubiyet bekliyor lafı bence çok gerçekçi yani. Yani kendine dair çok doğru bir çıkarım aslında bir yandan. Yani dürüst bir çıkarım daha Zaten doğrusu. vardığı noktada da yani o onu yaptı, bu bunu yaptı diye bu olmadı. Ben neden buna çekildim? Yani benim bunu yaşamama sebep olan ne? Bence sorduğu sorular hep kendiyle ilgili olduğu için Leyla'nın hayatında gidişatı belki de düşse bile hep iyiye ve aydınlığa doğru gidecektir diye düşünüyorum. İnşallah Sam- diyelim. Aydınlığa gitmek demişken İnşallah. Hakan Temenni. Kurtar. İzninizle bu anın keyfini çıkaracağım. Ay ne Şimdi Hakocuğum, kendi aramızda da konuştuk. Karaktere yaklaşırken senin bir oyuncu olarak kendini alamayıp da özdeşleştik kurduğun, böyle bir yakınsadığın bir tarafı var mı? Daha doğrusu rolün kapısını... İtiraf et. İtiraf et. Nereden açtın kapısını? Çok havalı olması falan diyorum. Hayır. Şu Seksi. Döküş. Yani aslında çok genel olarak ortak bir yanı var bence. Artık bir şeyleri saklamak üzerine yaşıyoruz ya ne yazık ki yani hayatta yani. İçimizde olan köpüklü duyguların hepsini çıkarmak istiyoruz. Evet. Ama hiçbir zaman bir katarsis yaşamıyoruz yani. Kursağımızda kalıyor, başka bir şey oluyor, başka bir şeye dönüşüyor. Ya da işte bizi biz yapan bazı defolarımız, karanlık yanlarımız falan. Bunların hepsini aslında açık etmiyoruz ya. Yani orada Cem'in fazlaca bir şeyleri göstermek yerine saklamaya çalışarak hissettiği şeyin içinden geçmesi beni çok etkilemişti. Yani bunun içinde de böyle katmanlı bir şey var. Yani tek bir renk değil gibi geliyor. Gri bir şeymiş gibi geliyor ve böyle hani geçişli renkleri varmış gibi geliyor ve öyle okuduğumda da hissettiğim bir şeydi bu. Tek bir renk değil de biraz daha karanlık, aydınlık gözükmeye çalışan ama karanlık yerini saklamaya çalışan, spotu başka bir yere çevirmeye çalışan ve o karanlıktan uzaklaştırmaya çalışan bir hali, bir tavrı, bir enerjisi var gibi geliyor. Bir yandan kendi defoları da var tabii ve onlar da hayatta bir takım yerlerde bulmasına sebep oluyor kendisini. Ben o yüzden oynaması o anlamda bir şeyleri göstermek yerine saklamaya çalışan birisini oynamak daha... Bir de sen de birazcık kapalı bir kıymetli. insansın bence. Yani evet yerine göre. Yani benim mesela çok işime gelmişti o. Ben gerçekten Hakan'ı da tanımak istediğim için de çok rahat bir şekilde böyle ilişki kurabildim Cem Muratan üzerinden seninle. Yani o gerçekten çok ilginç bir denk gelme bence. Gerçekten sen de çok ne hissettiğini, ne yaşadığını çok açık eden birisi değilsin sanki. Yani zaten yani şey de oluyor bir yandan böyle bir oyun yani içine girdiğin karakter biraz Cem Muratan o anlamda daha da yer açıyor. Farkına olmadan giyinmeye yani başlıyorsun. istediği gibi bir şey yönlendirebilecek, ışığı istediği gibi yani kendi karakterinin üzerindeki ışığı istediği yere çevirebilecek bir
gücü olduğu için enerji olarak bahsediyorum bundan. Bu içinde daha rahat kendini saklayabileceğin ya da başka bir şey yapabileceğin. Yani utanma duygusu mesela bende biraz daha utangaçlık vardır ki Hakan olarak ama Cem'de o utangaç Hiç daha yok. farklı bir Gerek de yok. yani. Gerek yok. Gerek de yok ve ya kendi kendine utandığı bazı yerler vardır. Bir banyoda tek başına Görmediğimiz otururken. yerler Asla vardır bilmediğimiz. illa ki diyelim. Evet ama bilinmesini Asla istemiyor haberimiz bir olmayan yandan ömrü yani. boyunca. Ne? Kimsenin Sen ne görmeyeceği. düşünüyorsun Cem Murat'tan karakterini? Mesela biraz da Senin Cem Murat'ı görüşlerin var mı? senden Ben dinleyelim. bayılıyorum Cem Murat'ın karakterine öncelikle. Çok karanlık bir tarafı falan yok. Gayet harika bir insan yani. Cool. Ne gerek var zaten her yerini gösterecek. Hayat böyle bir şey yani. Ben beğeniyorum Cem Murat'ın karakterini. Çok teşekkür Ben iyi sakladığını düşünüyorum. Ben şu an Hakan'dan dinleyince daha iyi anladım. Aynen. Yani çünkü neyse bir şey söylemeyeyim ben. Güçlü bir Yani- ilişkisi var çünkü. Ya Evet. bir insan hem güç hem bak bir insan bir şey hissetmeye başlayınca ister istemez güçsüzleşir abi. Hem bir şey hissedip hem güçlü durmak çok zor. Bu herif onu yapmaya çalışıyor. Evet. Ve bir yandan da hani Yine ne laflar ettin öyle bir anda ya. Benim Duydun mu Rıfat? Keşke Rıfat da gelseydi. Keşke burada olsaydı. Niye Yine gelmedi. Ona geleceğiz. Çağırıyoruz sen gelmiyor. Ona geleceğiz. Lal oldum yani. Herkes rahat olsun. 4 saat sürecek program. Pardon abi böyle. Yok, yok doğru dediğin gibi yani. O, hissettiklerini. yani insani kısmı çok olan bir karakter bence. Ama bunu yani kırılganlıkları, Gösterdiği bir güçsüzlük birçok olarak. şeyi evet yani kırılmış oyuncuna olan her yorulmuş. yanı. Evet evet. Evet, evet. Ama yani onu böyle bir şeyle gösteriyor. Evet, evet. Başka bir paketle. Aynen abi. Çok hoş bence. Öyle bir aynendi ki o yani. Kurguda atacağız bunları. Aynen. Arkadaşlar, Yani. Meriç'ciğim. Sonra önce içimden geldi. Metin Akdülger'e bir alkış istiyorum. Evet. Evet. Bence dizimizin yani şöyle bir şekilde oyuncu gücüyle de katmanlandırılan karakterlerinden birini oynuyorsun. Kesinlikle. Yani bunun senin gücün, oyuncu gücün olduğun konusunda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Burada böyle hani tabii spoiler vermeden de konuşmaya çalıştığımız için tam toparlayamıyorum şu anda ama bir soru hazırladık sana da Metin'cim, hiç merak etme. Övüp geçeceğiz seni. Tamam Metin. Yani olayların tamamını, bütününü ve genel hayatı düşündüğümüzde sen Ömer'i oynayan oyuncu olarak veya Ömer karakterine yaklaşımın olarak sence kendini sevmeyen bir insan aşık olabilir mi? Olabilir. Bu çok benim üstüne düşündüğüm bir soru. Yani karşındaki insana ne yüklediğinle alakası var bence bunun. Yani çok kendini sevmeyen biri zaten kendimi sevmiyorum demek çok zor bir şey. Çok zor bir şey. Yani tam olarak gerçekleşen bir eylem olduğunu düşünmüyorum yani. Bence şey olarak biyolojik olarak da mümkün değil. Yani çok uyuşturman lazım kendini yani. Gerçekten sevmemen için. Çünkü korku anında en çok kendini seviyorsun. Bir yolunu bulursun. Bir yolunu bulursun. Ama yani Ömer'in kendini sevmediği anlar fazla bence. Ama Biz de öyle düşünüyoruz. daha hani bilmediğimiz de katmanları var. Evet. Annesiyle babasıyla olan ilişkisini daha iyi anlamak, daha iyi görmek gerekiyor. Bunlara net cevap verebilmem için. Ama benim kafamda kodladığım bazı şeyler var bununla ilgili. Annesiyle iletişimi, babasıyla iletişimi belki çok kuvvetli değil ve arkadaşlarıyla kurduğu dünyada bulmuş bunu. O yüzden çevresine göre çok şekilleniyor Ömer. Yani içinde bulunduğu şartlar... şekil alıyor. Aynen. Bence öyle. Hem de yani yaptığı meslek de böyle çok yaratıcı bir meslek ama onu yaratıcı yani kendini bir yaratıcı olarak gördüğünü düşünmüyorum. Yani Ben de düşünüyorum. bunun farkında değil. Evet bence de değil. Bunun farkında değil. O yüzden de hep bir şeylere adapte olmak peşinde. Bir süre geçtikten sonra biraz bunu fark etmeye başladığı bir döneme de giriyor ama. Giriyoruz. Evet. Peki sence dedin ya tamam bir şekilde insan kendine yalan söylemenin bir yolunu bulur. Mutlaka o ilişkide sağlıksız bir şey dönüşür mü kendini sevmeyen bir insanın aşkı? Yani ilişkide görür müsün sonuçlarını? Yoksa görmeden de gidip bence görürsün. Bence Görürsün. Görürsün. Tabii ki canım. Sağlıklı. Bir yerde Nereye çıkar o. kadar saklayabilirsin bir de? Değil mi? Mümkün değil. Ama bunu saklamak için sen de dedin ya böyle bir arkadaş grubu insanlar bunu kullanıyor. Yani kullanıyor derken bir
destek grubu gibi oluyor insanın entourajı, arkadaşları. O yüzden de zaten işte bütün Ömer ve Leyla hikayesinin çözümlenmesi aslında o pandemi bloğuyla da Aynen. çok ilgili. Bütün her şeyin durduğu ve mecburen birbirlerini bütün o seslerden bağımsız olarak deneyimlemeye başladıkları. Evet. Yani artık hiçbir şeyin saklanamadığı, bir yerlerin altına sıkıştırılamadığı bir yerde zaten gerçek olan ortaya çıkıyor. Tamamen çiğ bir gerçekle Evet, karşı karşıya aynen. kalıyorsun ve benim gerçekten böyle hani dizide en sevdiğim şeylerden biri de o ilişkiye dair bir şey. Daha doğrusu şöyle yani Ömer'in kendini anlattığı bir nokta var yani gelinen yerde ve ben orayı çok seviyorum çünkü bu ikilinin ilişkisine dair bir şeyi çok net bir şekilde görüyoruz ve aslında bir ilişkinin iki tarafı da olduğunu anlıyoruz. Evet. Onu gördüğümüzde o bana çok Ben de çok seviyorum. hoşuma onu. gitti, çok iyi gelmişti Aynen, yani. Doğru. Bu destek olarak da kullandıkları insanların arkadaş grubunda ben hep şöyle bir figür olduğunu düşünürüm. Biri orayı ayakta tutar. Evet. Sessizce. Bu mesela ben Monica diyorum buna. Friends Monica'sı. Gelelim Monica'ya. Yani bu çok gözükmez, çok böyle lafını etmez ama bilirsin ki yemekler hazırlar, telefon açılacaksa o açar. Bizim grubun Monika'sı kim peki? Esra bence. Esra bence. Bence de. Esra. O çok spot ışığına da çıkmaz ama aradan onu çıkarırsa onlar dağılır. Yani üşenir onlar ya. Bu adam aramaz bence. Üşenir. Anladın mı? Doğru, %100. Anlatabiliyor muyum? Yani ya da Güzel. salarlar. Bu kadın bunu yapıyor kardeşim. Haberi olmaz kimsenin. Esra'yı da bir alkış alalım mı o zaman? Ya nasıl birbirimize alkışlamak? Sana da yapacağız. Bunu aralara koyarsınız. Bunlar ara alkış. Böyle close-up. Çok ağır çekim böyle saçma sapan. Detay el. Şu alkışları 40 dakika yaptığımızda böyle. ses masasını bir görmek istedim. Metin'in gözlerine kesiyoruz falan. Bora'nın saçlarına böyle. Alakası. Yani evet bence o biraz bu yumuşak yastık duygusu Aha. var. Anaç bir tarafı da var bence Esra'nın Doğru. çokça. Bir grup kurulacaksa o kurabilir. İşte birinin başına bir şey organizasyon geldiyse varsa, aynen. muhtemelen ilk Esra'yı arayabilir zor bir durumdaysa. İşte diğerlerine haber verir, ona hissettirmez, onun arkasını okşar. Bazen inanmadığı şeyleri bile söyler o iyi hissetsin diye filan. Böyle bir taraf olduğunu düşünüyorum ben de. Bu Bu arada bana sen de zaten çok böylesin. yaklaşık biri Sen de Esra. çok öylesin. Evet. yakın. Hiç böyle benden çok apayrı bir insan gibi değil. Ben tabii hani bunun arkadaşlarının içindeki konumunun yanında Esra'nın kocasıyla olan ilişkisine esasen çok deneyimlediğim bir şey olmadığı için. Mükemmel bir ilişkisi En iyi olduğunu çifti. Bakın arkadaşlar. ve yani çok mutlu ediyor beni o ilişkiyi hem oynamak hem düşünmek hem okumak filan. Şey çok kendisi güldürüyor de beni burada. ya. Saygıdeğer kocamı Efe. Efe oynuyor. Şey çok güldürüyor beni ya. Bizim yatmamız bir, uyumamız beş. Böyle bir replik duyacaksınız. Gerçekten. Benim ağzımdan dökülecek. Gitmeyen Mükemmel. tansiyon filan yani çok güzel. Peki sence bunun menfaatsel bir tarafı var mı? Şunu soruyorum. Bir arkadaş grubunun organizatörü aynı zamanda bir güce de sahip olur. Tabii. Çünkü herkes ona dökülür. Orada bir hiyerarşi var sonuçta. Var biraz. Var değil mi? Var, Yani var. bu bir güç abi. Yani sen Olabilir. biliyorsun ki sen bunu bilir insan. Kötücül bir güç değil bu. Değil, aynen. Ama yani şöyle bir baktığında birine ihtiyaç var yani. O kişinin o grubu bir arada tutması için birine ihtiyaç var. O da ona çok güzel ve yani çok gönülden şey olmuş. Organik bir şekilde Evet, olmuş gibi demiş ki zaten. yani Bence ben herkes de olurum. çok razı bu duruma Evet. ya. Yani hiçbir Onun şey sırtını yok. yaslamaya razı evet, zaten. evet. Peki toplu bir soru soracağım araya. Insert sorusu. Aralarında gizli bir hiyerarşi var mı sizce? Hadi bakalım. Var bence ama değişiyor. Net var bence. Zaman zaman değişiyor. Vardır ama Ona bence göre. de değişken olabilir. Çok da konuşulmuyor. Hiç Evet, konuşulmuyor yani. hiç konuşulmuyor. Ama olabilir. Ama sorsan hepsi aşağı yukarı aynı sıralamayı verir yani. Bilir. Ben de böyle düşünüyorum. Yani evet bence mesela Esra'dan %100 tırsıyorlar. Evet, Mesela kesinlikle. bana hep Funda ile Sarp biraz daha böyle Ben hani Esra'dan konuşuyorlar. Sanki Daha Funda ile aralarında Sarp'ın bir kankalık var aralarında. aralarında ayrı bir gizli gizli bir mesajlaşma Wow. dönüyormuş gibi ben Ya bu arada zaten bu yönde. grup halinde takılan bir halde hiyerarşi olmaması mümkün değil. Değil, değil mi? Sürekli dengesi değişir de yani. Hani bu grubun arasında ama baskın tekli bir hiyerarşi bence yok. Değişiyor. Hani sürekli değişiyor. Gündem Ama değişiyor. bu hiyerarşi içerisinde en hassas herkesin kaldığı ve aslında o hiyerarşinin de
bence bir düzleme geldiği yerin kaynağı da Leyla. Evet. Çünkü Kesin. hani Leyla'nın hassasiyetlerini herkes refleks olarak bile karşılıyor. Yani şey değil, oturup düşünmeye bile gerek yok. Refleks olarak tabii. bile onun etrafında dönüyor ama mümkün değil hiyerarşi olmaması. Bence de. Ya Yani değişken... evet, yok bitmedi. Devam edelim. bitti gerçekten. Ben dışarıdan bir göz olarak. Gerçekten. Pardon. Arkadaş grubu. Ya o değişken dediği şey, ben yani şunu fark ettim. Okurken de izlediğimde de bunu çok yani seve seve izledim o kısımları falan. Yani arkadaş grubunda belirli rolleri ya da belirli hislerin alanı boşaldıkça birisi onu dolduruyor ama hep aynı kişi doldurmuyor mesela. Ve yani sürekli olan ve uzun süre süren arkadaş gruplarında böyle bir gerçek var ya. Evet. Yani herkes bir kişi tek bir rolü üstlenmiyor 20 sene boyunca mesela. Evet. Yani bu çok sıkıcı bir şey olur Evet. ve herkes birbirinden kopmaya başlar ya. Ama bu bütün Dinamikler sürekli boşlukları o birlikte... grafik değişiyor. Evet. Değişiyor. Ben herkese gülebiliyorum mesela o arkadaş grubunda. Herkese üzülebilirim falan. Aynen. Yani Eleştirebilirsin. dışarıdan bir göz olarak söyledim. Peki birbirlerini böyle çat eleştiriyorlar mıdır? Ben orada Yani böyle şüpheliyim. toplantılar oluyor mudur? Hadi Funda ortamıza otur ve seninle ilgili Ya işte Ya keşke yapsalar, yapsalar bu arada. ama. yapmıyorlar Bak, işte. ama Şey bir şey yapıyorlar. söyleyeceğim, bak. Ama böyle zor da bir şey yok. Bence- Ya Ben o kadar da birbirlerini idare etmek üzerine yani sahtekarca yorumlar yaptıklarını Yok. düşünmüyorum. Değil, bence de. Değil. Yani tabii ki iyi hissettirmek ya da işte zor bir zamanında ona destek olduğunu hissettirmek için belki birazcık hani büyükten konuşuyor olabilirler. Ama mesela özellikle kızlar grubunda çok samimi net yorumlar yapıldığını hatırlıyorum ben. Aynı şekilde seni de mesela çok dümdüz eleştiriyoruz mesela onu da. Yani sevmediğimiz bütün özelliğini yüzüne vuruyoruz. Onun biraz karakteriyle de ilgili bence. Bir şey Evet, söyleyeceğim. doğru. Mesela şimdi de hissettiğim bir şey, önceden de düşündüğüm bir şeydi aslında ama şu anda yine böyle Dışlanıldığını mı düşündüğüm bir şey haline geldi. Dışlanıldığımı hissediyorum, bu bir. Senden ayrı bir WhatsApp Yani grubu buradaki olabilir. herkes, ya bu karakterlerin hepsi bir arada, fakat bu karakterlerin hepsini ayrı ayrı bir yere koysan yalnız, hepsi çok yalnızlar bir yandan da. Yani şey değiller, hani bu bir arada olmalı. Bir yandan da bu grup, tayfa gibi durumlarda şey çalışır ya, hani ne derler ona, birbirlerinin üzerine hakimiyet kurma ihtimali yükselir. Bir yere gidiyorsan niye gelmedin? Bunlar da bir de o da yok. Yok evet. Yani Hiç yok hani mesela bence. hani Evet, bu doğru. olmadan işlemesi aslında birbirlerine garip bir şekilde, mesela sonradan giren karakterler de bu ekibin içine, hani grubun içine, herkes orada o yalnızlığını ile beraber eşitlik kurabileceği başka O yüzden herkes yalnızlıklar bir yer hissediyordu, orada bulabiliyor oturuyor. kendine. Hani aslında bizim setteki durumumuzda da vardı. Hepimiz bir karavanda otururken de hiç konuşmadığımız anlar oluyordu. Yalan söyledim, hiç öyle bir şey olmadı. Bu arada ben Yanlara diyorsun böyle oldu. Her şeyi yapabilen bir grup olmamıza rağmen asla sessiz kalabilen bir grup hiçbir zaman olmadı. Aynen. Yani Kimse maalesef. birbirinin üzerinde bir hakimiyet kurma kaygısı hissetmiyor, bir ilişki var aralarında. Evet, doğru. Ona rağmen de bir grup gibi davranıyorlar. Ama aslında çok bireyseller hepsi bir yandan. Çok yalnızlar yani gibi geliyor. Peki bu gruba Meriç'im böyle dışarıdan aman Allah'ım bir yakışıklı bir şef Bu nereden düştü ya bu gruba? gibi o böyle da kim? zembille inse böyle. Bak gruba. ateş basmaya başladı. Bak kim olur? Ay şöyle bir Neler olur neler Neler olur. olur neler. Burak Kuzum'a da bir alkış istiyorum. Buyurun efendim. Göklerden gelen bir karar Bir gibi şef gelen vardı. bir şef vardı. Sen bence bir şey yaza bir giriş yap, ben sonra devam edeyim Ya, bu konuda sana. Boris ne yapar? Hoş geldin. Sen ne yapıyorsun? Şimdi Boris diyorum da ona. Seroş, Hako, Esruş, Meto, Rıfoş. Mümtaz. Ya ben şöyle düşünüyorum. Birazcık böyle şey yazın, nasıl diyeyim, ilişkilerin sosyal medyanı ya da dışa dönük taraflarını çok önemsiyor insanlar artık. Hiçbir zaman olmadığı kadar. Yani birini ne kadar sevdiğin, nasıl bir ilişki kurduğun kadar bu ilişkinin nasıl göründüğü. Bunu nasıl gösterdiğin Evet. bir mesele oluyor. Yani bir sevgilin var yetmiyor. Bir de dışarı nasıl görünüyoruz. Çünkü başka bir sürü çift var ve Instagram'da falan sen onlarla rakipsin bir yandan da. Böyle bir ruh hali var yani. Ve buna kaçamıyoruz bundan yani. Şey yaz bence böyle bir karakter değil ama şunu nasıl düşündün merak ediyoruz. Biz kendi aramızda da konuştuk. Sence hareketlerinin ne kadarı şov? Ne kadar şov, ne kadar samimi. Ne kadarı gerçekten Yani- aynen. Kadınlara göstermek istediği tarafı elbet samimiyetle yapıyor bazı şeyleri. Fakat ne kadarı da beni böyle bilsinler.
hiç böyle bir ayrı... Ben bir şovumu yapayım da. Şey yazın da ister istemez bir şeylerle nasıl başa çıkacağını bilemediği bir durum var. Yani bu sürekli kısa ilişkiler yaşaması, gününü gün etmesi, yani yaptığı işin getirdiği bir şey de olabilir. Hayatında bir şeylerin nasıl baş edeceğini bilmemesinden de kaynaklanabilir. O problemin çözdüğü halinde aslında sizden biri olmaya da çok yakın. Evet, zaten Şeyhaz'ın bence asıl en gerçek halini bizim ailenin içine, o arkadaş grubunun içine girdiği anda daha iyi tanıyoruz gibi. Gerginliğini atınca Evet, değil mi birazcık? evet. Yani O şov sadece- bitince Yani o diye. sanki öğrenilmiş bir şov hali var. Yani hayata dair öğrendiği şeylerin arasında o insan olma hali var. Bir de Ezberi yaptığı var. işte çok Ve show işte, business bir evet. iş tabii Aynen. ki yani. Aynen. Ondan sıyrıldığında aslında biraz kendiyle de yakınlaşıyor gibi mi Öyle, oluyor? onun da geçmişte yaraları var. Onu Var. anlattığı bir yerde var zaten. Evet. Onun nasıl başa çıkması gerektiğini bilmiyor. Evet. Ve kadınlar onun hayatında artık başka bir figüre evrilmiş. Onu nasıl aşacağını bilmediği için. Kendi de rahatsız. Sonra aslında kendi gibi aynı yaraları olan bir kadınla Karşılaştık. onu paylaştığı Gerçek noktada tarafına şahit olmasaydık muhtemelen bu grup çok da müsaade de etmezdi yani Şeyhaz'ın aramıza girmesine. Evet. Bence Yani hiçbir zaman onun girmesiyle ilgili bir şey sorgulamadık. Hiç. Senden Sıfır. doğru bir güvenle çünkü Evet, biz oraya. evet. Yani onu yine de kabul ettik, kollarımızın altına aldık. Aldık. O da bir parçası oldu Bir de yani. hoşumuza gitti. Evet. Şefimiz, Güzel, yemek yapacak. seksi şef. Nasıl almayacaksın ya? Evet. Peki. Teşekkürler. Gelelim Gelelim. Çok değerli çok değerli Ahmet, hadi programımıza bakalım. ilk kez konuk olan. Ahmet Rıfat Şungar. Evet. İlk sorumuzu soralım. Bizi ilk reddetme sebebi neydi? Böyle başlayalım. İlk soru. Söylerim. Şaka yapıyorum ben. Şartlarım uygun değil. Sırf gülelim diye yaptığımız bir şaka. bu. Arada öyle şeyler yaptığınızı fark ediyorum. Biliyorsun öyle. Benim Biz için gülmüyoruz ama. sormak ister misin Rıfat arkadaşımıza bu güzide soruyu? Ya sormak istiyorum evet. Şöyle bir Zorla soru sormak sorma canım. Sormasan da olur yani. Hayır ben sana bu soruyu sormak istiyorum. Ağzına. Lütfen sor. Bunu alabilirsin. Şimdi Sarp karakterini canlandırıyorsunuz sevgili Rıfat. Benim gerçek hayatımda tanıdığım biri. Yani benim hayatımda böyle biri var. Buna karar verdik. Ve bence gerçekten birçok insanın da böyle bir arkadaşı vardır. Kesinlikle. Yani neden benim hayatıma tam olarak bilmiyorum ama onu çok seviyorum. Ama o aslında yani şöyle aslında o yalnız biri ve bu yalnızlığıyla bir şekilde mücadele etmeye çalışıyor. Tam da beni oraya sokmuyor yani tam böyle detaylarıyla incelememe izin vermiyor kendisini. Ama bir şey yaşıyor bu dediğimiz biri var hayatımızda. Sence sen Rıfat olarak hayatında Sarp gibi bir arkadaşın olsaydı ona o ne yapsa senin böyle için rahatlardı ve onun iyi olduğuna emin olurdun. Tamam girdin doğru yola. Ben de Çok senin için güzel bir rahatım. soru İçim ya. rahat Harika dedim. bir soru. Ya ne yapsayı böyle spesifik şekilde söyleyememekle beraber yani kendisine dair kendini sevmekle ilgili ufacık bir anda kendine bir tane bile olsa bir atıyorum çok lollipop seviyor ve lollipop alması bile benim için başladı artık dedirtebilecek bir şey. Çünkü Sarp bence kendiyle yüzleşmemek, kendini tanımamak, neyi hani kendinde iyi ya da kötü neler varla hiçbir şekilde yüzleşmemek için tamamıyla dışarıya yöneltmiş biri gibi geliyor bana. Yani bu biraz da şeydir yani hani gençliğimizde falan daha böyle lise zamanlarında daha baskın gözükür ama bu hala devam eden benim de arkadaşlarım var. Bir dönemin benim de ona yakın olabilir. Yani insanlara hediye alarak, insanlara onların iyi özelliklerini söyleyerek ya da insanlara sürekli eğlendirerek karşısındakini mutlu ettirdikçe kendiyle yüzleşmeme şansı daha yüksek olan karakterler var. Çünkü her şey yolunda gibi gözüküyor. Yani bir problem yok. Spot ona dönmüyor. Spot ona dönmüyor. Zaten spot ona dönerse bence oturup belki de hani kıyasen söylememek istemem ama Kaçar. yani oturup hem kaçamazsa da oturur ortalıkta en çok o ağlar. Yani Evet, hani kaçamazsa ağlar bu arada. kaçamazsa büyük ihtimal büyük ağlar yani. Evet. Yani çünkü yani hani biz Ağlayacak mısın peki şu ya an? biraz geldi. Ne güzel olur Gerçekten şu an. inanılmaz duygulanmaya başladı. Ya şöyle bir şey var mesela hikaye içerisinde büyük ihtimalle hani bu bir spoiler da değil mi hocam? Diyerek de Neyse keseriz hayatım. yani Sarp sürekli bir yerlerden geliyor ya.
Hani Evet, hep bir yerlerden geliyor, bir şeylerden geliyor. Arada görüyoruz birileriyle bir şeylerde falan. Mesela benim izlediğimde benim içime en çok dokunan ve en böyle Sarp adına duygusallaştığım anlar o anlar. Çünkü aslına bakarsan o anlar kendini bu gerçeğin içerisine sokamayacağı kadar kendi hiç olamadığı anlar bence. Yani çıkıp da buraya giremez. Çünkü buradaki herkes ona ayna bir arkadaş grubu var. O güvenden ötürü de bir yandan. Dışlamıyorlar da yani. Dışlamıyorlar ama işte Sarp belki de o yüzden aralarda gelip gidiyor. Çünkü büyük ihtimalle kendiyle yüzleşmeye başladığı anda bu grubun arasına girmiyordur. Açık etmemek için kendini. Ya da belki Birisi ben onu açık şöyle etmesin diye düşünüyorum. de. Bence Sarp'ın gerçekten kendisi yani kendisini bir kenara bırakıp mutlu olabildiği yer de bu arkadaş grubu. O yüzden de bence çok uzak kalamıyor. Çünkü burada onu ne olursa olsun kabul eden, yani ne olursa olsun tırnak içinde kullanıyorum. Yani o yalnızlığını ve o personasını ile birlikte kabul eden bir arkadaş grubu var ve orada kendini bir tık böyle aile içinde kabul edilmiş zaten dönüp hissediyor. dönüp aile evine gelmek, Evet. Kürk Bence dükkanına zaten orada gelmek. mutlu hissediyor sadece. Bence yalnızken zaten bence kendini hiç tanımıyor. Yani kendini hiç tanımıyordan kastım şu. Yani şimdi konuşturmayın beni. Açarım bütün. Yani hani şöyle yani Sarp gerçekten şöyle bir yerden örnek vereyim. Yani Sarp yanında sevdiği birisi varsa kendiyle hiç ilgilenmeyecek kadar onu memnun etmek çabasıyla kendinden vazgeçebilecek bir karakter tipi. Ve Kendini bu onu ikinci iyi biri plana. yapmaz aslında. Hani özel biri de. Yani karşıdaki uyansa der ki oğlum bir kendine gel. Sen ne seviyorsun? Senin sevdiğin yemek ne? Senin yani dinlemeyi istediğin müzik Sen ne? ne hissediyorsun? Sen ne hissediyorsun? Kendini Bir dakika ön hani planda tutmuyor, sen herkesi mutlu ediyorsun. Sen neyden mutlu oluyorsun dendiğinde bence verecek cevabı bile neredeyse yok kadar dışarı dönük. Tam geçen gün seninle konuştuğumuz bir şeydi bu. Yani şeyin içinde, hayatın içinde bir şeylere iyi gelmeye çalışmakla uğraşarak sana neyin iyi geleceğini kaçırıyorsun ya bazen. Kesinlikle. Yani o yüzden aslında bir şeylere iyi gelmeye çalışarak kendi yalnızlığını da örtüyorsun bazen. Evet. O da bir kaçış ama onun bir kaçış olduğunu fark etmiyorsun. Evet, aynen. Orada çok net görüyorum ve yani izlediğim kısımlarda mesela kendi kendine kaldığı yerlerde falan izlediğimde her an bir anda adam yani enteresan ve duygusal bir şeye boşalıma girecekmiş gibi bir isim de oluyordu. Bence Yani hani tek başına ağlayabilir ya da yüzleştiği anda falan. Onlar yani çok nüanslı ve çok geçişli yerlerdi. Nacizane ben izlerken çok etkilendiğim anlar oldu onlar. Yani. Kendi kendine kaldı. Ben de çok Ben de etkilendim. çok etkilendim. Hepinizden çok etkilendik. Spoiler olmasın diye söylemiyorum şu an. Hepimiz çok etkilendik. Söyleyemedim. Pardon. Şimdi arkadaşlar size bir Hediyemiz var. var. Hayır arkadaşlar. Size bir pop quiz hazırladık. Evet. Şimdi cozutabiliriz. Şimdi arkadaşlar Hoş bulduk. Yıldırım turuna girdik. Teras Noir'da çok hızlı bir sürece girdik şu an. Size inanılmaz sorular soracağız. Bilgi sorusu. Bilemeyen eleniyor. Hayır tabii ki böyle bir şey. Çok gerginim. Hayır tabii ki. Yani tak öyle bir şey mi? Tak gidiyoruz. Tamam Hadi mı? bakalım. Bir konsensus oluşturursak bu sorularda ne hala? Ama oluşturamazsak da herkes keyfince cevabını versin. Yanlış mı düşünüyorum Meloş? Doğru düşünüyorsun hayatım. Hadi sor bakalım. Herkes tek mi cevap verecek yoksa aynı anda İstediğiniz gibi cevap verin. İstediğiniz şey Bundan kaos. sonrası yokuş aşağı gidiyor. Yokuş aşağı. Freni boşalmış bir araba gibi gitmek istiyorum. Sakin konuştuk yetti birazcık artık Artık yapalım. kaos ve cozutma. Yine size dalga malzemesi. Ortaya soruyoruz. Tamam neyi soracaktık ki? Hangisini demiştik? Hadi 3 numara. Yani Biz bir sayı seçin. Sayı seçin. Evet. Birden 6'ya Altıya kadar. kadar. Tamam. Söyleyin bize. 2. Herkes 2. Evet 2. Eğer bu kadro başka bir türde bir dizi çekecek olsaydı türü ne olurdu? Sohbet dizisi. Polisiye de olur. Korku filmi. Korku. Çok eğlendim. Çok eğlenirdik. Korku mu? Korku. Peki korku filmi çekseydik ilk kim ölürdü? Söyleyeyim mi? Yok. Sen katil çıkardın onu. Ay yapışım galiba sen gideceksin. Galiba ben. Arkadaşlar. Cevap ben. Utanmayın söyleyin. Utanmadan Cevap ben. söyleyebiliriz. Neyi söylüyorsun? Galiba ilk. Murat değil mi? Murat ilk. Evet, Murat Evet, gidici gibi ben geldi. de bunu bana. söyleyecektim. Hemen aklınıza gelen bam. İlk buluşmada en kötü ne yapılabilir? Çocuk düşünüyor musun diye soruyorum. Çok kötü Kötüymüş gerçekten. hakikaten. Esra aralardan Şaka. seçmeye mi çalışıyorsun? Şaka. hayatım? Kötü şaka. Kötü şaka değil mi? Kötü şaka olmaz. Nerelisin diye soruyor. Direkt. Ya nerelisin hala soruluyor mu ya? Date'de çok kötü gerçekten. Korkunç Nerelisin bir şey. sen? Sen ne? Bence kokmak abi ya. Ay. Bence de. En büyük, Doğru ve Tek maalesef. kötü, haddinden fazla yemek söyleyen insan. Ama çok açsa kötü. söyleyebilir ya. Haddi nedir ki bunun? Böyle İlk yani. date'te çok yenmez ama. Yenmez değil mi? Azar azar yenir. Bence de. Küçük
küçük şöyle lokmalarını yiyeceksin. Her yaptığınızda kesin sonuç verdiğini düşündüğünüz bir date tree'niz var mı? Yani şu hareketi yaparım ve kesinlikle çok etkilenir. Cevap vermek Benim istemeyenler. Keşke. Biraz geç giderim. Evet. Masada olduğunu önden görürüm ve görmemiş gibi yapıp en iyi pozumla hani şöyle şeyler yaparım. Bak Ha, romantik komedi aramız. Bak herkes Belli ki sessiz kaldı. işlemiyor Tek bu sen arada. söyle. Ha? İşlemiyor evet bu arada. Kimse Ay, cevap ben de vermedi. şey diyebilirdim yani mümkün olan en güzel gülüşümle geceyi tamamlamak. Yani gece boyunca onu sürdürebilir kılmak. Aynen. Yani güzel güzel bakabilmek ve gülebilmek diye düşünürdüm. Bilmiyorum. Benim başka bir triğim yok ya. Çocuk albümümle gidiyorum. Hadi Fotoğraflar göster. Tabii Şaka tabii. yapıyordur. Şu an şaka Dalga yapıyor. geçiyorsun. Isıtıyorum böyle. Hayır, hayır. Dalga Sanki geçiyorum. o date'e çıktığınız kişinin her dediğiyle böyle aşırı ilgileniyormuş gibi yapıyor musunuz? Ben yaparım. Tabii Tabii ki. ki. Büyük büyük Dünyanın kahkahalar. en ilginç şeyini anladım. Tabii. İşim gücüm oymuş. Hani bütün hayatım buraya böyle hani. Ya bu ne kadar enteresan bir hikaye. Yani ama yani bir şey yok. Peki buyurun. Bitti mi bunlar? Buyuralım. Hepsi bitti. Şu 6'yı sorsana Meral. Evet 6. Bak bu yanında. Herkesten tek tek cevap istiyorum. Tak tak cevaplayacağız, tamam mı? Bu ekipten biriyle 24 saat asansörde kalacak olsam bu kişi kim olurdu? Boran. Başla. 24 saat. Evet. 24 saat Boran. çok ya. Metin. Abi herkes olabilir. Böyle Hayır, soru söyle. olmaz ulan. Ya olur. Ben cevap vermiyorum abi bu soruya. Hayır öyle bir şey yok. Ben Efe dersen derdim. Ben Efe demezdim çünkü anksiyeteden patlayabilirim. Evet gerçekten öyle. En son kalınacak Rıfat insan. diyorum. Rıfat. Ben Meriç'le Serena'yı alırdım ya. Bir kişi olmadı. Bu arada ben de Rıfat'la da kalabilirdim bu arada. Biz muhtemelen Bana yani kendimi normal hissettiriyorlar. sohbetten Sen unuturduk. Ben... Ne cevap vereceğini biliyorsun. Menfaat düşün, evet. Etkisinde kalma aşkım. Rıfat mı? Tamam. Bana beyaz senle. Ben mi? Okey. Serenay Sarıkaya. Devam ediyoruz. Şimdi pop quiz'e geçtik. Şimdi son bölümümüzdeyiz. Hazır mısınız? Evet. Arkadaşlar. Nasıl? Konseptimiz Bitiyor şu. mu? Bitiyor oğlum. Daha ne yapalım? Kaç tane daha konuşalım? Geliyor, dur geliyor. Aydan tam Geliyor. sorulara devam ediyoruz hayatım. devam Aa, ediyoruz. baskı altındayız ya. Bu Şimdi ne böyle? Meriç ve ben sizlere böyle tek cümlelik durumlar tarif edeceğiz. Tamam mı? Ve tartışıp aramızda yine hızlı düşünmeden bunu kim yapmıştır? Yani en çok bu kime yakışıyordur? Kesin o yapmıştır Bu diye ekipten. ekipten birini söyleyeceğiz. Hazır gönder. Tamam mı? Biz de cevap verebiliyor Karaktere mi muyuz? yoksa şey Efendim? mi? Karaktere mi oyuncuya mı? Oyun, Hayır, biz Metin, oyuncular. Esra, Boran olarak. Tamam mı? çok gerginim. Biz de cevap vereceğiz hep birlikte. Hazır mıyız? Hızlı hızlı. Buyurun. Evet. 1. Kim ergenliğinde kesin ünlü birine DM ya da mail atmıştır? Söyleyebilir miyim? Efe. Efe Tuncer! Kesinlikle Efe. Benim bu. Esra da bence bu arada. Hala. Ne alakası var? Neden öyle? Ben değilim. Esra ile Peki. Efe. En çok kim karşılaştığı birini hatırlamasa bile hatırlamış gibi yapar? Boran. Serenay. Serenay da var evet. Boran da Serenay. Net ben. Peki böyle isminiz böyle yuvarlar mısın? Hiç isim kullanmaz mısın? Şeyci. Hayır, yakından böyle yakın zamanda olabilecek olaylardan sorular sorarak bir ipucu bulmaya çalışıyorum. Ya ne oldu ya geçen hani şey vardı. Sen orada değil miydin? Ha sen orada değildin, öbür taraftaydın sen gibi. Evet, ben de yapıyorum. Bir şekilde bir ipucu bularak çıkarmaya çalışırım. Peki buyurun. Peki bir çete olsaydık ilk kim yakalanırdı? Biz bir çeteyiz zaten. Efe. Ben de Bence Sarp ya. değil abi. Net Sarp Hayır ya. ama yok biz Biz bir olarak. çete olsaydık. Efe. Esra ya bence. Esra. Ay Ben Esra da yakalanırım. yakalanır. Esra sen o kadar fazla şey anlatırdın ki. Ben yakalanmaz. Ben kardiyörüm. Bence de Aşk. yakalanmaz. Ya O Esra- an- Ya yalan söyleme Aşkım dersin ki biz bir çeteyiz bu olaylar şeyiz falan. Bence de hayır Esra yakalanmaz. Esra çok Esra pro. teslim olur. Hayır ben bir çeteyim falan demem. Bu da mı ben? Çeteyse. Kim bu? Ben bir çeteyim demeyeceksin de ya yakalanacaksın bir şekilde. Ben bir çeteyim. Bence bir şey söyleyeceğim. Boran yakalanabilirdi ya. Boran mı? Evet. Asla Yok be abi Boran. Ben- hayatta. Bence de Hayatta Meriç ya yakalamış. bu arada. Biz sonuna kadar Bence de gideriz. Meriç. Ben yakalanmam arkadaşlar. Meriç yakalanmaz. Aa. Bence. Kim bir konuyla ilgili tek bir video izledikten sonra kendini hemen uzman ilan eder? Esra. Esra. Öyle mi? Yani bilmiyorum. Ya Evet. bilmiyorum Yani ama YouTube'da uzun videolar oluyor mesela. Mesela işte ne Gerçekten de bombing. uzmanlaşabiliyorsun. Belli ki anlamamışlar Love bombing bu arada. Yani evet uzmanmış gibi yaparım Yaparsın. yalandan. Okey. Yapabilirim. Ben yapmam mesela. Tartmazsın. Sen yapmaz. Türü fark etmeksizin kim hangi filmin sonunda ağlar?
Yani Serenay, Esra. Serenay da Benim var, ağlamam ben de için ağlarım. herhangi bir bahaneye Ben de ihtiyacım ağlarım. yok ya. Ben reklam de olsun, işte Kuramadım şarkı değil mi onu? olsun. Ya. Abi Sen ağlıyor musun? Evet. Etki. Ama sen o kadar mıy mıy ağlamıyorsun. Ben ağlıyorum. Mıyım yağlamıyorum, sessiz. ya bir şey söyleyeceğim. Mesela şöyle mi? Kimseye Bir göstermez. gözyaşı damlası mı? Dolar. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada biz hep birlikte dizimizi izlerken daha böyle dizi açıldı. Tamam, daha 10 dakika sonra Esra'ya bir döndüm, ağlıyordu. Direkt böyle gözleri don. Sonra biz gülmeye başladık. Direkt ya 10 dakika içinde duygulanmış. Sahnesi beni etkilemiş. Peki buyurun. Çeken bir. Uzaylı istilasında kim hayatta kalır? Meriç. Metin. Metin ve Metin Hakan. de Metin kalır, Meriç Hakan de da kalır. kalır. Gerçekten mi? Tarafa geçer, istilaya devam eder. Ama ben de bir sürpriz yapabilirim. Uzaylıları temizleyelim. Ben de bir sürpriz yapabilirim. Bence ben göründüğümden daha doğayla uyumlu bir insan olabilirim ya. Evet, doğru söylüyorsun. Siz üçünüz bir sonuç, biz gittik zaten hepimiz. Ben de iddialı bir sona kadar kalırım. Ben Aşkım, uzaylıyla kalamaz. konuşmaya Kalamaz. çalışırım, sinirlerim bozulur, onunla tartışırım falan ve hemen ölürüm. Yok, hiçbir şey yokmuş gibi davranırım. Uzaylıyla tartışırım dendi az önce. Ben sizi şöyle hayal ediyorum. Böyle arkadaşlar bir dakika, şimdi siz tam olarak işgal ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sen böyle bir Çünkü anlamaya benim Ankara'da setim var planlar. Onlarla bir arkadaş olmaya Ben çalışırsın. olurum da. Ve ölürsün sonra da. Beni öldüremezler. Öldüremezler ya onu. Evet. Bence hemen anlaşırız. Neyse ama ben diyorum ki sona Metin kalır. Bu konuda bana %100. katılanlar Sona Metin kalır. Sonra Metin Hakan'la kalır. Metin son Hakan ikiye Metin kalır. ben de evet arasındayım. Hakan da son anda kritik bir hata yapar. Bence de evet. Evet, yeme alışkanlığı Naiflik falan hatası. yanlış şeyler yemeye başladı. Böyle benim düzenim çok bozuldu bir istiladan sonra falan. Yemeklerden ölebilir falan hani uzaylı yemeklerinden. Çok baharatlı falan. Metin böyle böyle... kıytırık bir şeyden gider. Ben şöyle oluyor. Metin böyle 3 tane uzaylıyı almış, onlarla bir board game oynuyor böyle. Ben ikna bakın arkadaşlar, burası da güzel bir yer falan. Ya da çizgi roman hediye edebilir. Oradan Onları çizmiş falan. Beraber yazabiliriz onlarla. Bakın arkadaşlar Ben böyle de sizin yapabiliriz. şeyleriniz vardı zaten hep evde falan da diyebilirim. Peki arkadaşlar, kim kendine çaktırmadan sürpriz doğum günü partisi organize eder? Tabii ki Boran Kuzu. Kendime. Yani biz böyle düşündük, bilmiyorum. Ben bir kere doğum günü kutladım sadece, biliyor musun? Ya doğru, biz bunu böyle bir şey yapmak istedik. O da sürprizdi galiba. Ama sen lordumuz olduğun için. Ama sanki bu soru kadar cevabı kötü çok bir soru. sensin gibi. Ahmet'in farklı olabilir mi? Ben de hiç yok. Ben normal kutlamayı bile Kim seven bir kendine insan değilim. çaktırmadan bir sürpriz doğum günü partisi organize eder? Yani hani biz hazırlamışız yine ama aslında o ayarlamış. Sanki sen gibisin ya gerçekten. Nasıl ayarlayabilir ki bir insan onu? Onu artık sen biliyorsun. Biz Bilmiyorum. Bize anlat. Siz buna katılıyor musunuz arkadaşlar? Yo ben tam emin Neye değilim. dayanarak katılıyorsunuz? Kim peki? Biri olsa Neye kim olur? dayanarak katılınıyor buna? Biri olsa kim olur? Bizden kesin olur ya. Yani En yakın. en En yakın sen geliyorsun bu arada. ben organizasyon... Ona da şundan geliyorsun. Evet güzel yenilsin, güzel içilsin, güzel eğlenilsin diye. Kendime yapmam ama evet, organizasyon. Yani Hayır, evet, şunu organizasyondan haberdar olmayı tercih edebilirsin. Bir başkasına bırakmaz. Hani orada bilir yani onlar yenecek, Organizasyon orada yapmayı içecek. severim. Ve sonra hani sanki sana sürprizmiş gibi de davranırsın. Tamam. Nasıl da benim gönlümü aldınız? Ama hayır böyle zaten. Yoksa bir manyak gibi Çocuğu ikna kendine ettik ya. doğum günü. İkna oldun ama değil mi sen de? Oldum canım. Evet, süper. Buyurun. İyi ki doğdun. O hazırlamış abi. Buyurun. Ay. Evet. Mesleğin ilk yıllarında en çok kim auditionlarda becerileriyle ilgili yalan söylemiştir? Bu Boran bu arada. Bu Boran. Vallahi Boran. Bence de bu Boran. Boran'dı yani. Galiba sensin bu arada. Ya Sensin. bir tane Peki örnek böyle geliyor mu at aklına? binerim, Yunanca biliyorum falan gibi mi? Cirit atabilirim falan Yani- diyebilir yani. Güreş yaptık Tabii bu ya. sene. Rıfat sen de mi olabilir? Yavrum benim YouTube'da videom var bununla ilgili. Hala duran. Sen de değil mi? Bize aydın. Yalan Mesela benim öyle araba kullanırım, eskrim yaparım. hepsi ya. Bir buton olsa yalanlar, ne araba ne at hiçbiri yok. Ama hepsini setlerde öğrendim arkadaşlar. Bu da bir yalan Ben de araba kullanmayı sette öğrendim Yani mesela. iş olsun Sorduklarını diye, biliyorum yani demiştim. araba kullanamayayım diye yani bundan dolayı kaybetmemek için bence söyleniyordu zaten ya. Söylenebilir. Ama en çok Bunlar Boran yapılabilir. söylemiştir. Peki. Pardon Borancığım. Sen ne yalan söyledin Boran, artık açıkla. Çok. İlk aklına gelen ne? Ya 3 dans dersi alıyorsun, çok iyi dans ediyorum. İşte Manyak. araba yine benim de aynı şekilde. Ay evet, arabaya ben de şahit Hatırlıyorsun olmuştum. değil mi? Evet. Maalesef. Peki.
Kim emekliliğinde her şeyi bırakıp sessiz bir sahil kasabasına yerleşir? Serenay. Serenay. Ben de. Sen de mi? Hep beraber gidiyor muyuz? Yani bunu Burada tabii oraya ki gitmeyecek yok hepimizin bence. bunu yapma potansiyeli var ama böyle bu soru sorulduğunda ilk Serenay geliyor. benim Serenay, aklıma. net. İnanılmaz ya. Dostlarım beni ne kadar güzel tanıyor. Çok mutluyum. Evet. Kim partilerden sessizce kaçar? Meriç. Sen. Biz de Ya bunu Meriç mükemmel olarak. bir özellik bu arada. Benim böyle tanıdığım birisi vardı. Çok ilgincime gitmişti. Gerçekten yani hoşça kal bile demeden tuvalete gider gibi bir anda yok oluyor. Neredesin sen? Ben evdeyim kadar. Sert bir şey yani bana çok tuhaf gelmişti ama bunu yapan insanlara da bir yandan bayılıyorum. Çünkü ben ya. o kadar Bunu çok yapmak gerekiyor. herkesle yani böyle öpüşüp, Öpüş, hoşça koklaşıp, kal. sarılıp ya ancak onu yani 1,5 saatte başarabildiğim için onu yapmamak bana çok şey geliyor, cool Bir de geliyor şey yani. oluyor ya bazen böyle gidecek biri herkesi öpüyor. Evet. O bir de uzaktasın sen. Öpmesinde uzakta duruyorsun. Dur geliyorum deyip böyle masaları Tekrar, geliyor. İşte o benim ya. Bekliyorsun oradan çıkıyor. Git ya. Ya evet ya. Git ya. Evet ya. çok Gurbete doğru. gidiyor sanki. Eve gidiyorsun. Ya, Git ya. çok Öğrendiğim şeylerden biridir. Sadece git. Sana söylemiştim bunu hatırlıyorsun Güzel, iyi değil mi? manada mı İyi söyledin? anlamda tabii ki. Hiç Benim yormuyorsun. için bu anlamda kendini çok güzel bir birinci plana koyma durumu var. Ben bunu hiç yapamazdım. Hep böyle hani etraftakiler aman daha mutlu olsunlar etsin. Sen de öylesin de yani hani gerçekten seni sıkan bir mekan olduğu zaman, bir durum olduğu zaman oradan gidiyorsun. Bunu öğrendim ben de yıllar Bu çok içerisinde. sağlıklı bir şey yani. Bak ben bunun Sağlıklı tersini olduğunu kabul öğrendim ettim biliyor musun? Evet. Nasıl? Benim yıllarım mekan hani hiçbir ses çıkartmadan oralardan giderek geçti. Sen neymişsin Benim son be 5 ya, senemde Fatih? tam aksini yapmayı öğrendim. Hani dur abi orada. Ne olacak? Sıkılsan Sen da de dur. tam tersini Sıkılsan da o gir o challenge'a niye kaçıyorsun falan. Önceden gerçekten yakın arkadaş çevremin en yani direkt giderdim. Hiç selam sabah yok yani. Hani böyle yani direkt Aslında dediğin öyle az önce verdiğin zamanlarda, örnek gibi aslında hani birine söylemek arıyorlar evdeyim fayda abi. ediyor. O anda. Hani ben gidiyorum Zaten falan. çok da önemli olmadığını da anlıyorsun. O Ya anda da tek gidiyorsun senin ve için bir önemli kişi olan bir arıyor şeyi seni, söyleyip Hani gitmek yakın falan. birine Ha, söyleyip hani yakın o birine sonra söyle. Onu gitti delege falan etmek diye. hani veda değil mi? Hani böyle gittiği bilinsin diye. Ulak. Bir dakika sen Kafanda partileri seslice gitmemeyi baştan. Ve sesle çıkararak gitmemeyi söylüyorum. Benim- Ama yani zaman alıştım. kafamda hep bir tını var sen. Efetor ben kaçıyorum. Hani Abi ben gidiyorum. beni delege edip böyle Hakan gitti bu arada. Hakan gitti. Herkes haber. Aynen. Arkadaşlar Bacağımın altında peçete Ee, saklamayan. Arkadaşlar erimek üzereyiz erimek ama üzereyiz bitti. ama değdi. Ayaklarınıza sağlık. Bitti. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Sizi çok seviyoruz. Geldiğiniz İyi ki geldiniz. Bizi çok seviyoruz. Bizi çok seviyoruz. Bizi çok seviyoruz evet. Teşekkür ederiz. Biz 9 Mayıs'ta Netflix'teyiz efendim. Kimler geldi, kimler geçti sizlerle olacak. Meriç'im var mı eklemek istediğim bir şey? Hayır yok sizi çok seviyorum. Ahmet Rıfat Şungar, Hakan Kultaş, Serenay Sarıkaya, Metin Akbilger, Esra Ruşan, Boran Kuzum, Evet hocam. Melis Aral. Hoşçakalın. Ece Yüren! İlişkiler de öyledir ya. Güzel sözler, jestler, sürprizler falan. Sonra Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Niye açmıyorsun telefonu? Armut gibi diziyorlar kadınları böyle. Gerçekten mi? Ex'ten next olmaz. Arkadaşız ayağına tekrar birleşir misin? Doğruluk mu? Cesaret mi? Yalan söyledin. En büyük hata sensin. Ah nasıl düştüm ya ben bu tuzağa?